Merhabalar, Neslinden Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şık sunumu ve muhteşem lezzetiyle hepinizin çok beğeneceğini umduğum çayların, günlerin vazgeçilmezi olacak harika bir kurabiye yapımını paylaşacağım. Şimdi yapımına geçelim. Karıştırma kabımızın içerisine oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağımızı alalım. Onun üzerine yarım su bardağı 200 mililitrelik su bardağıyla ayçiçek yağı, bir adet yumurta. Şöyle önce güzelce bir karıştıralım. Biraz karıştırdım. Şimdi de üzerine pudra şekerini ilave edeceğim. Yine klasik 200 mililitrelik su bardağıyla yarım bardaktan biraz fazla. Bunu ilave edelim. Bunu da şimdi güzelce bir karıştıralım. Şimdi de 2 yemek kaşığı nişastamız var. Ben mısır nişastası kullandım. Buğday da kullanabilirsiniz, fark etmez. Bir pakette vanilyamız var. Bunları da katıp karıştırıyoruz. Elle de yoğurabilirsiniz arkadaşlar. Ben kaşıkla karıştırmayı tercih ediyorum önce. Ama direkt elle de yoğurabilirsiniz. Bu şekilde de karıştırabilirsiniz. Şimdi artık yavaş yavaş unumu katmaya başlıyorum. Şimdilik 3,5 su bardağı un hazırladım. Eksik veya fazla olduğunda söyleyeceğim. Bütün malzemelerimiz de videonun altındaki açıklamalar kısmında yer alıyor. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu katmaya devam edeceğim. Unundan biraz daha ilave ederek artık elle yoğurmaya geçtim. Kurabiye hamurumuz artık çok güzel bir kıvam aldı. 3,5 su bardağı un hazırlamıştım. Toplamda 3 bardak bir de 1 yemek kaşığı kadar un kullandık. Son yarım bardağımızdan yarısı kaldı. Yani 3 bardak bir de 1 yemek kaşığı kadar kullandık. Şöyle şimdi bir de kıvamını göstermek istiyorum. Bakın şöyle elime alıyorum. Yuvarlıyorum. Çok güzel bir kıvam oldu. Çok da yumuşak olmasın arkadaşlar. Kurabiyeleriniz yayılır. Çok da sert olmasın. Bu kıvam çok önemli. Şimdi artık şekil vermeye geçebiliriz. Kurabiye hamurumu 2 eşit parçaya böldüm. Birini yağlı kağıt serdim. Şuraya onun üzerine aldım. Diğeri de kabımda. Şimdi bunun üzerine de yine bir yağlı kağıt daha kapatıyorum. Ve merdane ile hamurumu şöyle yarım santim kalınlığında incelteceğim. Şöyle bastıralım. Merdanemizle iyice büyüttük kurabiye hamurumuzu. Şöyle bakalım. Bu kalınlık gayet yeterli. Kurabiyemize şekil vermek için ben şöyle bir yuvarlak kalıp kullanıyorum. İsterseniz böyle kare bir kalıp da kullanabilirsiniz. Hangisi varsa. Bunlar yoksa direkt çay bardağı veya su bardağıyla da yapabilirsiniz. Onun ağzıyla da. Ben şimdi şöyle bununla bastırarak yuvarlak şekiller çıkartıyorum. Bu şekilde çok da şık bir sunumu oluyor. Ama yoksa da hiç önemli değil. Düz yuvarlaklar da olabilir. Kurabiye hamurlarımı şöyle çıkartıyorum. Şu yanlarını alalım. Buradan alıp tepsime yerleştiriyorum. Şimdi bütün hamurum bitene kadar aynı şekilde hazırlayacağım. İkinci hamurum da yapmaya başladı. Aynı onu da büyütüyorum merdanemle. Yine aynı şekilde aparatımla yuvarlaklar çıkartıyorum. Şöyle yanları topluyoruz. Çünkü tekrar yine bunları da şekil verip yeniden alacağız.
kurabiye hamurumuza şeklini verdik. Gördüğünüz gibi harika oldu. Şimdi önceden ısıtılmış alt üst ayar 170 derecede pişmeye gönderiyorum. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Benim fırınımda 20 dakikada pişti ama bu her fırına göre farklılık gösterebilir. Şöyle hafif bir kenarlarında pembeleşme başladığında üstleri beyaz kalacak, kızarmayacak. Kurabiyeleriniz olmuş demektir. Ortalama 18 veya 20 dakika yeterli olacaktır. Şimdi kurabiyelerimizi ılımaya ve soğumaya bırakıyorum. Kurabiyelerimiz iyice soğudu. Soğuyana kadar dokunmayın. Şimdi bir tanesini alıp şöyle altını da göstermek istiyorum. Bu şekilde olacak. Altı da üstü de gördüğünüz gibi böyle. Şimdi süslemek için kurabiyelerimizi 100 gram pul çikolatamız var. Şöyle pul sütlü çikolatamız var. Bunu mikrodalgada veya benmari usulü eritebilirsiniz, fark etmez. Üzerini süslemek için de yine 100 gram kadar çiğ bademimiz var. Bunlarla şimdi süsleyeceğiz. Ben mikrodalgada erittim. Şöyle gördüğünüz gibi akışkan bir kıvamda. Şu anda ılık zaten. Şöyle yarım çay kaşığı kadar kurabiyelerimizin tam ortasına çikolatalarımızdan koyalım. Şu biraz az geldi. Bu şekilde koyduktan sonra da üzerlerine birer adet badem koyuyorum ve hafif bastırıyorum. Şimdi bu şekilde donacak. Daha dediğim gibi çikolata şu anda ılık. Gördüğünüz gibi şekli de çok güzel oluyor. Lezzeti zaten muhteşem. Şimdi bu şekilde çikolatalarını döküp üzerlerine de bademlerini koyarak bütün kurabiyelerimi süslüyorum. Ben çiğ badem kullandım arkadaşlar. Kavrulmuş badem de kullanabilirsiniz. Benim elimde bu vardı. Onun için bunu kullandım. İsterseniz kavrulmuş da kullanabilirsiniz. O da daha güzel olabilir. Çıtır çıtır. Kurabiyelerimizin süsleme işlemi tamamlandı. Gördüğünüz gibi şekli de çok şık ve çok güzel oldu. Lezzeti de zaten muhteşem. Şimdi çikolatalarımın da iyice donması için biraz daha dinlenmeye bırakıyorum. Kurabiyelerimiz artık sunuma hazır. Daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir kurabiye. Şimdi şöyle tabağıma alıyorum. Bir tanesinde şöyle bir de doku testi yapalım. İç dokusunu da göstermek istiyorum. Kıyır kıyır ağza dağılan muhteşem bir kurabiye. Çikolatası, bademiyle harika. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.